Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, farklı bir model oldu. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Topuğumuz. Modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler, burada artırma yerlerimiz var. 2 sıra daha artırma fazla yapacaklar. Daha küçük yapmak isteyenler de bir sıra artırma eksik yapabilirler. Bu şekilde patiğin boyutu büyüyecek ya da küçülecektir. Zaten örerken sizlere gerekli hatırlatmalarımı da yapacağım. Kaç numara yapacak olursak olalım başlangıç sayımız aynı. Patiğimize bilek bölümünden başlayacağız hanımlar. 47 ilmek olarak şöyle ipimin ucunda bir miktar bir ip bıraktım. İlmeklerimi atıyorum. 47 ilmek atacağım. 1 2 3 4 5 bu şekilde 47 ilmek atalım gelelim. 47 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Patiğimizin bu bilek bölümünde yani şurada haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi sırasıyla düz yani haroşa olarak örüyorum. Tamamen düz örgü. Bu şekilde sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Tekrardan haroşalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra sıra sonuna kadar ilmekleri düz öreceğim. Ardından geri döneceğim. Arka yüzde tekrar ilmekleri düz öreceğim. Burada bakın şu anda bir diş haroşamız var. Ön yüzde arka yüzde düz örünce bir diş haroşa daha olacak 2. Aynı işlemi tekrar edeceğiz 3 diş. Bu bölümde 3 sıra haroşamız olana kadar örelim gelelim. Evet 3 diş haroşamı ördüm hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Patiğimizin bu önündeki penceremizi açacağız. Öncelikle ilk 19 ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ilmeğimi ördüm. Şimdi ortada kesim yapacağız hanımlar. 9 ilmek keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesiyorum. Şu birinci kesimim. Şu ikinci kesimim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek kestim. Şimdi bu kalan ilmekleri öreceğim. Burada da 19 ilmeğimiz kalıyor. Şu ilk ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Evet şimdi geri döndüm arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar yine bu ilk kenardaki 19 ilmeğimizi öreceğiz. Ardından penceremizi geri kapatacağız. Bakın ilmeklerimi ördüm. Buradan 9 ilmek kesmiştik. Arka yüzde buraya 9 ilmek atacağım. Bakın şöyle ipi parmağıma dolayarak ilmekler atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek attım. Kalan 19 ilmeğimi öreceğim. Tekrar burada 47 ilmeğimiz oluyor. Penceremizi geri kapatmış olduk. Evet.
ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Penceremizi halletmiş olduk. Şimdi buraya yine haroşa öreceğiz. 2 diş haroşa. Şöyle baktığımızda burada 1, 2, 3, 4 diş haroşamız oldu. Buraya hanımlar toplam 2 diş haroşa daha örelim. Şu kenar bölümü saydığımızda toplam 6 diş haroşa olacak. Şu aradaki ilmekler de yine haroşa örülecek. 2 diş haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 diş haroşamı buraya ördüm geldim. Şu kenarımızda 6 diş haroşamız oldu toplam. Şimdi bakın yapacağımız işlem şu. Tam orta bölümden artırmalar yapacağız. Patiğimizin şu kenarlarında 23'er ilmek haroşamız var. Öncelikle buraya zaten 47 ilmeğim vardı. Ben 23 ilmek haroşamı düz öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Buralara işaretleyici koyacağım hanımlar. Aslında koymaya da gerek yok. Zaten bir iki sıra örünce yeri belli oluyor. Şöyle iplerden işaretleyici yapmıştım. 23 ilmeğimden sonra işaretleyicimi koydum. Bu haroşaları bu orta bölümden ayıran yere işaretleyicimi koydum. Şimdi bu ortada bir ilmek var. Bu bir ilmekte artırmamı yapacağım. Bakın bir ilmeğin içinden 5 ilmek çıkaracağım. Bu bir ilmekten ilk ilmeğimi çıkarttım. Bakın ilmeği sol şişimden bırakmıyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 3 ilmek oldu. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 5 oldu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. İlmeğimi şöyle sol şişimden bıraktım. Kenarda da 23 ilmek var. Hemen şu kenara işaretleyicimi takıyorum. Kalan 23 ilmeğimizin yine haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Ön yüzde artırma yaptık. Bir ilmekten 5 tane ilmek çıkarttık. Böylece ilmek sayımız 4 ilmek arttı. Şu anda 51 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde model bitene kadar yanlardaki 23'er ilmek haroşamız haroşa olarak örülecek. Bu şekilde şu işarete kadar olan 23 ilmeğimizi haroşa örelim gelelim. Evet, işarete kadar 23 haroşamı ördüm. İşaretimi hemen sağ şişime alıyorum. Bir ilmekten 5 ilmek çıkartmıştık. Bakın bu 5 ilmeği sırası ile bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olacak şekilde ilmeklerimi ördüm. Şu orta bölümü oluşturduk. Arkada bu şekilde ilmeklerimizi ördük. İşaretleyicimi sağ şişime alıyorum. Kalan 23 ilmeğimizi haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi geri döndüm, ön yüzdeyim. Yine ön yüzde artırmalar devam edecek. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Yine bu kenardaki 23 haroşamı öreceğim işarete kadar. Bakın 23 haroşamı ördüm. Yine işareti sağ şişimi alıyorum. Burada bakın 5 ilmeğimiz oldu. Tam ortadaki ilmeğe yeniden artırma yapacağız. Ortadaki ilmek şöyle, bakın 5 ilmek var. İlk ikisini gördüğüm gibi öreceğim. Bakın bir ilmek düz. Bakın bir ilmek ters. Bir düz bir ters olacak şekilde ortadaki ilmekleri örüyoruz. Tam ortadaki bir ilmeğim düz. Bakın şu orta ilmeğime geldim. Dileyen bu orta ilmeği sağına ve soluna da işaretleyici koyabilir ama dediğim gibi bakın zaten yeri belli. Yine buradan 5 ilmek çıkaracağım. Bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. 2 ilmek oldu. Aynı yerden girip bir ilmek daha çıkarttım. 3. İpimi şişime doladım. 4. Aynı yere girerek bir ilmek çıkarttım. 5. Böyle. Hemen yanında bir ilmek tersim var. Bir ilmek düzüm var. İlmek sayımız 4 ilmek daha arttı. Böylece 47 ilmek olarak başlamıştık. Bir kere artırdık, 51 oldu. Bir daha artırdık, 55 ilmeğimiz oldu. İşaretleyiciyi tekrar sağ şişime alıyorum. Kalan 23 ilmeğimizi yine haroşa örelim gelelim.
Evet, 23 haroşamı ördüm hanımlar. Tekrardan işaretleyiciyi sağ şişime alıyorum. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın burada ilk ilmeğim ters. Ters örüyorum. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. İşaretleyiciyi hemen yine sağ şişime aldım. Kalan ilmeklerimizi yine sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, yine ön yüzdeyiz. Kenardaki 23 ilmek haroşamızı yine haroşa öreceğiz. Bu şekilde 23 haroşamızı örelim gelelim. Evet, işaretleyiciyi sağ şişime aldım. Şimdi hanımlar, ilmekleri tekrar orta ilmeğe kadar gördüğümüz gibi öreceğiz. Orta ilmeğin yeri belli, ya da şöyle hesaplayabiliriz. Orta bölümde 3, 6, 9 ilmek var. 4 ilmek öreceğiz. Tam ortaya artırma yapacağız. Kalan 4 ilmeği de yine gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın, bir düz gördüğüm gibi örüyorum. Bir ters. Bir düz, bir ters. Bakın, orta ilmeğin yeri belli. Şu tabandan itibaren baktığımızda hemen şurası. Yine bu bir ilmekten 5 ilmek çıkaracağım. Bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Üçüncü ilmeği çıkarttım. İpimi şişime doladım. Tekrar girdim. 5 ilmeğimiz oldu. Tekrar artırmamızı yaptık. Böylece 59 ilmeğimiz oldu. Şimdi bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ördük. Kalan 23 ilmeğimizi hanımlar ön yüzdeyiz. Haroşa örelim. Evet, sıra sonuna kadar haroşalarımı ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde de yine bu ilk 23 haroşamızı örelim gelelim. Evet, 23 haroşamı ördüm hanımlar. İşaretleyiciyi sağ şişime alıyorum. Aradaki ilmekleri bakın gördüğümüz gibi öreceğiz sırayla arka yüzde. Bakın, bir tersimi ters ördüm. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz, bir ters. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz ilmekleri. Hemen işaretleyiciyi sağ şişime aldıktan sonra hanımlar kalan 23 ilmeğimizi haroşa örelim gelelim. Evet, yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Modelimiz oluşmaya başladı. Aynı şekilde tam ortadan artırmalara devam edeceğiz. Yanlardaki 23 haroşamız model bitene kadar haroşa olarak örülecek. İlk 23 haroşamızı örelim gelelim. Evet, 23 haroşamı ördüm. İşaretleyicimi yine alıyorum sağ tarafa. Aslında bakın, yeri de belli oldu haroşaların. Şimdi tekrar ortadaki ilmeğime kadar öreceğim. Ortadaki ilmek zaten yeri belli ama ben karıştırıyorum diyenler varsa da ilmekleri sayalım. Aradaki ilmekleri 3, 6, 9, 12, 13 ilmek var. Bir ilmek ortada olacak. Yanlar 6'şar ilmek olacak. Şimdi 6 ilmek öreceğiz. Gördüğümüz gibi bakın, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bakın, kenara 6 ilmek ördüm. Tam orta ilmeğime geldim. Yine buradan bir ilmekten 5 ilmek çıkartıyoruz. 3, 4 ve 1 ilmek çıkarttım, 5. Bu şekilde. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. İşaretleyici de sağ şişe aldıktan sonra kalan 23 haroşamızı öreceğiz. Tekrar arka yüzde ilmeklerin tamamını bir ters bir düz gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde yine tam orta ilmekten 5 ilmek çıkararak artırmalara devam edeceğiz. Hanımlar, bu şekilde modelin mantığı bu. Zaten ördükçe şu orta kısımda iyice açılıyor. Kendini gösteriyor şu bölüm. Ben bu modelimi ne kadar yaptım hemen onu da söyleyeceğim size. Ben bu modelimi şişimde toplamda hanımlar 91 ilmek olana kadar artırdım. 91 ilmeğim olana kadar. Her artırmada ilmek sayısı 4 artıyor. Şimdi daha küçük yapacağım diyenler benden bir artırma eksik yapacaklar. İlmek sayıları 4 ilmek azalıyor. 87 ilmek olacak. Yani daha küçük yapacağım diyenler 87 ilmek olana kadar artırabilir.
Ben daha büyük yapacağım diyenler varsa da 2 artırma fazla yapacaklar hanımlar. 2 artırma fazla olunca ilmek sayınız 8 ilmek fazla olur. Yani 99 ilmeğiniz olur. Yani 2 kere daha artırmayı fazla yapacaksınız şu ön bölümde. Patiğin büyüklüğü küçüklüğü burada belli olacak zaten. Bu şekilde büyütebilir ya da küçültebiliriz. Dediğim gibi ben 91 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım ve benim hanımlar hatırlatayım, ipim de biraz kalın çıktı. Ona göre siz daha fazla artırma da yapabilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu ön bölümünü, bu artırma bölümlerini örelim, gelelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 91 ilmeğim olana kadar patiğimin bu bölümünü tamamladım, geldim. Artık artırma yapmayacağım, model kurulumu yapmayacağım. Yapacağım işlem şu: bir diş haroşa öreceğim. Tabanından önce bir diş haroşamızı öreceğiz. Yani artık aralara bir düz bir ters örmeyeceğiz. Sıra sonuna kadar tamamını düz, yani haroşa öreceğiz. Bakın şu an ön yüzdeyiz. Arka yüzde de tekrar ilmeklerin tamamını düz öreceğiz. Bir diş haroşa olacak. Bu bölüme bir diş haroşamızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, bu bölüme bir diş haroşamı bakın ördüm, geldim. Şimdi burundan başlayarak taban kesimini yapacağız. İlmek ayrımını şöyle yapacağız. Buruna 7 ilmek ayıracağız hanımlar. İlmek sayınız benimkinden fazla ya da eksik olabilir. Sayı aynı olacak. Buruna 7 ilmek ayıracağız. Toplam ilmek sayısından, yani ben 91 ilmeğim var. Sizin kaç ilmeğiniz varsa bu sayıdan 7'yi çıkartıyoruz. 91'den 7'yi çıkarttım. Geriye 84 ilmek kaldı. 84 ilmeği de iki yana eşit paylaştırdım. Yanlara 42'şer ilmek düştü. İlmek sayınız kaç olursa olsun ayrım böyle yapılıyor. Toplam ilmek sayınızdan atıyorum 87 ilmeğiniz var. 4'ü çıkartın. Geriye 87'den 4 çıkın, 87'den çok pardon 7 ilmek burun ayıracaktık. 7'yi çıkartınca 80 kalır. İki yana paylaştırınca 40'ar düşer. Böyle ayrım yapılacak. Burunu yapabilmek için öncelikle bu ilk kenardaki ilk 42 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde hanımlar, ilk kenarda kaç ilmeğiniz varsa örelim, gelelim. 42 ilmeğimi ördüm hanımlar. Burun kısmı için 7 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığım anda şurada da 42 ilmek kalıyor. 7 ilmekten sonra geri dönüyorum. Taban bölümde ipimiz hep karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyoruz. 7 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri döndüm. 7 ilmek ile bir diş haroşa yaptık. Tabanımız 11 ilmek olacak. 11 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğim. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 8 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 11. Şimdi 11 ilmek ile kesimlerimizi yapmaya başlayacağız. Tabanda 11 ilmek var. 10 ilmek öreceğim. 11. de kesimimi yapacağım. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte kenardan da bir ilmek aldım. İkisini keserek ördüm. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 10 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. 11 ilmek üzerinden taban böyle yapılıyor. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yine kesimimi yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Aynı işlemi yapacağım. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte
yine kesimimi yapıyorum. Tabanımızı 11 ilmek ile bu şekilde öreceğiz. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişteki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 11 ilmek olarak ördüm geldim. Şimdi bu 11 ilmek ile patiğimizin topuk kısmını yapacağız. Yine haroşaya devam ediyorum. İlk ilmeğimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu aşamada 10 ilmek kaldı. Kesim yaptık. Buralarda kenar ilmek yeri var. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Tekrardan 11 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm bu kenarlara eklenmiş oluyor. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri döndüm. Bu sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkarıyorum. Geri döndüm. Ön yüzde hemen şuradaki kenar ilmek yerine girerek buradan da ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 11 ilmek oldu. Aynı işlemi yapacağım. Yine son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeği kesiyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim ve geri döndüm. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılacak. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Patiğimizin topuk bölümünü tamamlayalım gelelim. Evet, patiğimin arkasını son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm geldim. Şimdi hanımlar kenar tığlamamı kesimlerimi yapacağım. Ardından da kenar tığlamamız var. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Topuk bölümünü böylece tamamlamış oluyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Hemen tığımı alacağım. Köşede tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle dibine batarak burayı bir düzlüyorum. Bir de zincirimi attım buraya. Şimdi tek sıradan oluşan bir kenar tığlamamız var. Şöyle hemen yapılışını da göstereceğim. Şimdi sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak şöyle bir sık iğne yapıyorum. Şu buradaki başlangıç ipimizin ucu vardı. Onu da gizleyerek götürelim, arada kalmasın. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine girerek bu zincir ile şöyle bir kirpik oluşturuyorum ve hemen önündeki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Yapacağımız işlem bu. Tekrar sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğne oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Bu sık iğnenin içine batarak bir kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak bu kirpiğimizi sabitliyorum. Yeniden bir daha yapalım. Önce bir sık iğne oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak bir kirpik oluşturdum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak bu kirpiğimi buraya sabitliyorum. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Patiğimizin şu çevre bölümünü, şu boğaz bölümünü şu ilk başladığımız yere kadar tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, kenar tığlamamı tamamladım. İlk başladığım yere kadar yaptım geldim. 2 tane de zincir atıyorum ve ipimi kesiyorum. Hemen ipimin ucunu arka ilmek arasına girerek şöyle gizleyeceğim. Önce zincir tekniğiyle tekrar düğümledim sağlam olsun diye. Şu ilmek aralarına girerek ucumuzu da gizliyorum. Evet, patiğimizi tamamladık hanımlar. Patiğimiz görüntü itibariyle bakın şöyle. Şöyle gayet esnek. Gördüğünüz gibi haroşa örgü olduğu için ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım modelimizin. Çok kolay, çok pratik, güzel bir model oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsanız dilediğiniz her rengi kullanabilirsiniz. Her renge yakışacak şık bir model oldu. Evet, hemen şöyle bir düzeltmeyi yaptım. Evet, patiğimizin bakın ayaktaki duruşu da bu şekilde. Tabanımız, topuğumuz, patiğimizin kenarları şöyle. Üstten duruşu bu şekilde.
Çok zarif, hoş bir görüntüsü var. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.